Makyaj silmenin en güzel yanı ne biliyor musun? Garantili aldım tekrar olması. Her akşam yeniden. Seçme falan da yok. Başrol. Kadın 40 yaşında kendini temizliyor. Bugün mutfak aletinin yanındaki o zarif kadındım. Çağrı kağıdına aynen böyle yazıyordu. Mutfak aletinin yanındaki o zarif kadın. Bir airfryer'a tam 4 saat aşık gözlerle baktım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O airfryer bana karşılık verdi. Bazı rol arkadaşlarım hiç yapmadığı kadar. Geçen hafta annem aradı. Selen, kızım seni ne zaman televizyonda göreceğiz? Ya anne, gördün beni televizyonda. Yok, o sayılmaz. O bir mide yanması ilacıydı. Doğru, sayılmaz. Gerçi midesi yanmayan kadın da bendim. O da bir çeşit mutluluk sayılır. 20 yıl mankenlik. 20 yıl çeneni aşağı, başını sağa. Güzel bir şey düşün. Güzel bir şey düşünmekte ustalaştım zaten. Artık çıkışımı düşünüyorum. En iyi baktığım hayalim o. Emekliliğimden bile güzel bakıyorum ona. Peki anlatayım. 3 hafta önce Seçme. Ciddi bir film. Ciddi bir yönetmen yani. Böyle boynunda atkısı olan bir adam. Genelde bunlar zaten ikisi birlikte geliyor. Senaryo aslında iyiydi. 40 yaşında bir kadın. Sıkıdır. İç dünyası olan bir kadın. Okudum ve dedim ki işte bu. 20 yıldır airfryer'lara aşık gözle bakmamın sebebi bu rol. İçeri giriyorum. Katlı bir otopark. Otoparkın hemen üst katında bir ofis. Aslında bunu bir işaret saymalıydım. Bu önemliydi benim için. Sonra ofisten içeriye giriyorum. Ofisin içerisinde bir masa. Boynunda atkısı olan adam. Masanın hemen yanında. Ve adamın yanında bir sandalye. Ve o sandalye karşıda değil, adamın yanında. Diyor ki, Selen, ne duruş ama. Teşekkür ederim diyorum. Sen de bir şeyler görüyorum diyor. İçimden diyorum ki, güzel, demek ki 2 kişiyiz. Şimdi sıkı durun. Harfi harfiye anlatacağım başka neler dediğini. Çünkü böyle kelimeler çerçevelettirilir. Bu rol kırılganlık istiyor. Kendini teslim edebilecek misin? Bunu bilmem lazım diyor. Ben artık 40 yaşındayım. Bu cümleyi tanırım. Bu cümlenin dolap dolap kılığı vardır. Ama hep aynı cümledir. 23'ümde bunun oyunculukla ilgili olduğunu düşünürdüm. 30'umda biraz daha otururdum. Belli mi olur? Ama 40'ımda artık bir tarifem var. Dedim ki teslim olmayı bilirim. Mide ilacı reklamına sorabilirsiniz. Gülmedi. Akıllı adamlar asla gülmez. Kalktı, yürüdü, yanıma yaklaştı ve elini omzuma koydu. Ben bu elleri çok iyi bilirim. Bu elin tam 5 yıl kalkma planı var. O an içinizde bir şey uyanır. İçinizden bir ses, biri der ki otur, otur Selen. Belki de bu senin için son roldür. En güzel, en beklediğin roldür. Bir diğeri de kalk git burada ne işin var der. Ama işte o diğeri belki de rolün seni şu pislik herifin arkasında bekliyordur sesi. Sizi orada tutar. Ama ben ne mi yaptım? Elini tam böyle bir deniz anasını istemeden tutar gibi tuttum ve yavaşça masaya bıraktım. Dedim ki siz bu eli dedim diğer kurbanınız için kullanırsınız. Teşekkür ederim. Yanlış anladın Selen. Niyetim böyle değildi dedi bana. Tabii ki de değil niyeti böyle.
Biz zaten her şeyi hep yanlış anlayan bayanlar topluluğuyuz. Bizi böyle koy, bir dernek kur adımıza. Biz her şeyi yanlış anlıyoruz. Rol 28 yaşında birine gitti. 40 yaşında kadını oynuyor. Saçında gri sprey. Ama bilirsin, kırılganlık işte. Arkadaşım Aylin diyor ki, Selen, iyi kötü bir dairen var. Mankenlikten güzel kazanıyorsun. Senden sevimli bir şekilde nefret eden bir kedin var. Niye hala ısrar ediyorsun, üzüyorsun kendini? Çünkü ben de diyorum ki, Aylin, ben iyiyim. Utanç verici sır bu işte. Utanç verici sır ne o otoparkın üstündeki ofisler, ne omza konulan eller. Omza konulan eller itilir. İtilir de kimse bize bunun kılavuzunu öğretmemiş ki bu içimizdeki hayali nasıl son vereceğiz. Öğleden sonra eve geliyorum. Banyoda ağlıyorum. 12 dakika boyunca. Bunun için bir sistemim var. Sonra mutfak masasına geçiyorum, oturuyorum ve yarının senaryosunu çalışıyorum. Belki bu olur. Bir ümit. Bak. Bak bu kırışıklıklara. Ne görüyorum biliyor musun bu kırışıklıklarda? 20 yıldır rolüne çalışıp ramakkala rolünü kazanamayan bir kadın görüyorum. Belki bu sefer. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? Biz cesur insanlar değiliz. Bu cesaretli olanların işi. Biz sadece evrene hak vermeyecek kadar inatçıyız. Evren diyor ki, Selen, git bir yoğurtçuyla evlen. Git bir butik aç. Git bir dişçiyle evlen. Ne bileyim. Hayır diyorum, hayır. Her seferinde hayır diyorum. Bir rol daha. Kim bilir? Ve bir gün inanıyorum ki bu kapıların arkasında ne omza dokunan eller ne o atkılı adamlar olacak. Sadece bir rol olacak. O da benim rolüm olacak. Yarın 9.30'da. Bir seçme daha. Kadın 40 yaşında. Her şeyi yaşamış. Bayağı tecrübeli. Fakat bu biraz daha belgesel olacak gibi. Ve eğer beni seçerlerse bu sefer masanın yanında değil, masanın tam karşısında sandalye istiyorum. Kim bilir? Belki de kendi sandalyemi kendim getiririm. Ve böylelikle sandalyeli, mobilyalı o zarif kadın olurum. Kim bilir?